Akşam burada kaldık. Bahçemizde böyle nefis elmalar, çiçekler, şurada su akan güzel bir yerdi. Kaldığımız guest house böyle oldukça eski bir bina. Sovyet döneminden kalma. Sticker'ımız burada. Biraz içini göstereyim. Çok klasik tarzda bir ziyaretçi kitapları var. Bir şekilde böyle kültürel bu yörenin Vakan Koridoru'nun şapkaları, Afgan şapkaları olarak da biliyoruz onları. El sanatları, işlemeler, bölgeyi tanıtan bir şekilde haritalar, çalışmalar, böyle yan yana bir sürü oda var. Yukarıda mutfak. Buraya da böyle komple akşam bisikletçi doluydu. Günaydınlar. Bugün ayın 7'si 7 Temmuz 2025 günlerden Perşembe. İşkaşim'de kaldığımız guest house'tan çıkıyoruz. Rakım 2555 metre. Hava sıcaklığı Levent abi'de. 32 derece. 32 derece Celsius hava sıcaklığımız var. Çok şirin bir teyzenin adı da Zülfiye, anneannemin adı rahmetli. Guest house'tan çıktık şu anda. İşkaşım merkeze gidiyoruz çünkü dudak kremi alacağız. Çok çatladı. Parçalandı. Biz saf su alacağız. Biraz suyu eksildi motorun bu kadar sıkıştırmaktan. Ondan sonra da nasipse bugün hedef Langar. 100 küsür kilometre yolumuz var. 110 falan herhalde, şimdi Evet. daha girmedim. Evet. Eczane bakıyoruz sağa sola. Detayları da yolda veririz. Şimdi eczane bakalım. Hayırlı yolculuklar. Görüşmek üzere. İşkaşım merkez böyle bir yer. Şöyle etrafı gösterelim. İşkaşım çarşısı burası da. Çok güzel bir şarkı geliyor. Müzik geliyor. Evet, geldik. Antifrizi de bulduk. Duct tape falan her şey var ya. Eski bandı. Çok güzel bir dükkan. Yağlar var. Bilimum. Motor yağı olmasa motosiklet için olmasa da. Ya burada olması çok ilginç, küçük bir yer. Ben sabah 6 gibi şiddetli bir karın ağrısıyla uyandım. 7'de baktım geçmiyor, Levent abinin kapıyı çaldım. Apandisten korktum. Allah'tan soğukmuş sadece. Çorap giy dedi Levent abi. Öyle bir kendimden geçmişim. 9-9.30'da uyandım. Çok da güzel başlamamıştık aslında güne ama şimdi şu manzara, şu yol hepsini bana unutturdu, bilemiyorum seni. Cidden unutturdu, bak şaka değil. Evet. Geçti gitti. Yerel saat 11'e 3 var. İnanılmaz bir manzara eşliğinde başladı gün. Yani çok güzel. Umarım günün devamını güzel geçer. Tamam. Kapatıyorum. Evet, artık yönümüz şu anda tam olarak doğuya döndük. İşkaşım'dan yaklaşık 10-15 kilometre sonra yol sizi doğuya döndürüyor güneyden. Ve resmi olarak Vakan Koridoru'na giriyorsunuz. Vakan Koridoru'nun yamacına aslında. Vakan Koridoru şu sağınızda, daha doğrusu Levent abi çekiyor şimdi. Sağınızda gördüğünüz sıra dağların arkasında Vakan Koridoru. Arkasında kalıyor. Buraya giren Vakan Koridoru'na girmiyor. Burası Vakan Koridoru'nun dağının eteği yani. Buralar koridor diye geçmiyor. Paraleli. Esas koridor arkasında ve Afgan sınırında, Afganistan içinde. Dediğim gibi orayı motorla geçen ben bir kişi gördüm. O da çok eski, 90'larda. Yanlış hatırlamıyorsam Transalp'te 2-3 İngiliz'di herhalde. Dağlar karışıyor burada. Birbirinin içine ne geçti? Pamirlerle Hintli kuşlar karışıyor burada. Bu sıra dağlarda. Ama hem Pamir hem Hindi kuş biraz daha uzakta kalıyor ama Hindi kuşun uzak uzantıları denebilir bu dağlara. Evet abi, top sende. Evet, paylaşımımız zaten genelde öyle oldu. Bilgi paylaşımımız. Özhan coğrafya konusunda çalıştı. Ben de tarihsel hikayelere ve tarihsel şeyleri daha çok biraz da hikayeyle süsleyerek, efsanelerle. Benim de o hoşuma gidiyor. Vakan koridorunda paralel vadide yolumuza devam ediyoruz. İnanılmaz güzel. Geçen sene Toskana'da geçtiğimiz yollara benzeyen yollar diyeceğim. Evet, evet. Biraz önce de böyle küçük köylerden geçiyoruz. Sevimli çocuklar. Yıkık, eski kaleler var. Bayağı eski. Özhan'la onu tartışıyorduk. Bulunduğumuz yere, Tacikistan'ın bu uzantısına bakmanızı öneririz. Afganistan'da olan sınırına. Burada dikkat ederseniz Afganistan bir böyle içeriye doğru, hani nasıl diyeyim, koridor gibi uzanıyor böyle Tacikistan'la arasına.
Bunun nedeni de tarihsel olarak şöyle anlatalım. Vakan Koridoru'nun oluşma sebebi ve tarihsel bir şey. İngilizler Hindistan'da hüküm sürerken, Victorian zamanları işte. evet, 1800'lerde. evet, bravo. Victoria zamanında Ruslar da kolonizasyonlarını biliyorsunuz denizlerde değil, kendilerinin doğusunda, ta bütün Sibirya'yı geçip, Yakutsk'u geçip, Mançurya, Vladivostok, Kamçatka, yani bütün uzak, hatta Pasifik kıyılarına kadar bütün kolonizasyon devam ederken aşağıya doğru da ilerlemeye başlıyorlar. İşte bütün Kırgızistan, Özbekistan, oralardaki hanlıkları yıka yıka, Buhara'dır, Hive'dir, şu hepsini sırayla, Semerkant'tır, eski Timur'dan kalan hanlıkların hepsini yıkıyorlar. Bu tarafa doğru gelince İngilizler bundan tedirgin oluyorlar. İşte onların şeye doğru, Hindistan'a doğru inmesinden tedirgin oluyorlar. Bu Vakan Koridoru'na oluşmasına sebep oluyorlar. Yani aralarında bir İngilizlerle Rusların iki büyük gücün o zamanki tampon bölge oluşturuyor bu Vakan Koridor. Olay böyle. Vakan Koridoru ama kalıyor. Vakan Koridoru kalıyor. Vakan Afganistan'ın Koridoru sınırlarında kalıyor çünkü. Evet, kalıyor. Vakan Koridoru'nun öbür tarafında, yani Afgan tarafında, harbiden Vakan Koridoru kısmında ki şartlar çok ilkel, çok kötü. Yani medeniyetin meysi yok, elektrik dahil. Bunun için birçok belgesel var internette. İzlemenizi tavsiye ederim. Onun linkini paylaşacaksın değil mi? Onu bulursam paylaşırım tabii. Benim çok hoşuma giden bir tane belgesel vardı. Onu da paylaşırım. Ama o çok güzel. Sen anlattın yolda, bütün yolda onu konuştuk. Böyle Özal'la. Çünkü çok insani. Yani o farklı bir hikaye. Çok. Şimdi 3-4 gündür böyle sürerken nehrin yanında belki görüyorsunuzdur, ara ara böyle devamlı karşı sahilde de aynı bu yol gibi ama toprak ve çok dar, çok zor olan bir yol var. O yol devam ediyor. Bazen o yolda böyle yavaş yavaş giden kamyonlar görüyoruz, Afgan kamyonları. Hep Özal'da aynı şey. Özal, senin kamyonlar gidiyor diye onu paylaştık. Sovyet kalıntılarını da çekerek hocam. Sovyetler büyük bir medeniyet yaratmışlar. Tarihin son anlarında, Sovyet tarihinin son kalıntılarına tanıklık etmek de büyük bir gurur bence. Şu Korok'tan beri geliyoruz Vakan Koridoru'nun paralelinde burada. Şu asfaltın çoğu yeri o kadar düzgün ki ve bunu yapılalı yaklaşık 60-70 yıl olmuş. Belki daha fazla. Hiç kırma taşla değil, bu civardan topladığı dere taşlarıyla, çoğu yuvar, çok iri taşla yapmışlar. Burada o kadar iri değil ama çoğu yerde. Yani bu kadar uzun süredir bu şartlarda hala yaşıyor olması, Tacikler hiçbir şey yapamamışlar buraya. Yani Sovyetlerin yaptığı yol Vakan'da çoğu yerde çok güzeldi. Bayağı iyiydi. Yani bizdeki 5 yıl sonra asfaltların 5 yıl sonra paramparça olduğunu düşünürsek burada bu kadar. Zaten böyle olması imkansız. Bu kadar yol, bu kadar zamanda gidemezdik. Biz kimse gidemezdi. Evet. Çok zor şartlarda ama çok güzel yol. Çok. Yani kafanızı nereye çevirseniz inanılmaz bir var. Tam karşımıza saat 1 yönünde yine karlı zirveler. Sağımız öyle. Vakan Koridoru hakikaten coğrafi anlamda çok güzelmiş. Ben bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. İnanılmaz bir derinlik hissi var bir de. Evet. Ululuk var bir daha, değil mi? Bir de seviyemiz kaç söyleyebilir misin? 2655 metre. Daha aşağılardayız. Evet. Şunu da söyleyeyim. Ben ilk bu kadar ulu yerleri Pakistan'da görmüştüm. Böyle dağ Himalayaların. O zamandan beri aynı his var. Bu kadar yüce, bu kadar işte suya bakıyorsun çok geniş, çok hızlı, çok büyük. Dağa bakıyorsun dehşet. Yani insanoğlu ne diyeyim, toplu iğnenin ucu bile değilsin. Değersizsin bu kadar şeyin yanında. Evet. Yani bu efelenmen, bu dayılanman, bu böbürlenmen kime? Bunun altında ezilir gidersin. Doğa istediğinde seni bir saniyede eziyor. Bir saniye. Selle, depremle, toprak kaymasıyla. Kime bu şeyin yani? Özhan tam 9-10 yönüne bakarsan işte o eziyor seni bak. Evet abi. Gördün mü? Evet abi. Sağda özür dilerim. 3-4 yönüne. Vakan Koridoru devam ediyoruz. Akşam bizim hosteldeki bisikletçiler buradaymış. Onları çektik. Çocuklarla beraber. İtalyan bisikletçi bunlar. Biz İngilizce olarak Vakan diyoruz ama galiba Rusça'da Vahan falan bir yerde daha gördüm. O H harfi. Vahan değil mi? Vahan, evet. KH ya, Vakan. KH mi? Doğru. Evet. Doğru o zaman. Motoru zıplatmayalım diye decam bastıklar yapıyoruz ya. Nereden gideceğimizi şaşırdık şu ondülasyonda. Evet, birdenbire değiştik. 2700'de çıktık çünkü abi. He. Yerel saat
12'ye 7 var. Yüksekliğimiz 2007 metre. İçkaşım'dan çıkalı da 38 kilometre oldu. Pardon, 2007 mi 2700 mü? 2700 pardon. Tamam. 2700. Yanlış. Şunu diyecektim ben. Çok şimdiye kadar sürdüğümüz yolu özetlersek Duşanbe'nin alt yolundan gelirseniz Kulop'tan Kalaykum'a kadar cillop asfalt, Kalaykum'dan Ruşan'a kadar yaklaşık bir 40-50 kilometresinde çok güzel asfalt. Sonra işte ya broken asfalt dedikleri kopmuş, parçalanmış asfalt ama fena değil, gidiliyor. Yarı asfalt, yarı stabilize. Ruşan'la Horok arası güzel ama kötü, şöyle broken asfalt, yer yer taş, stabilize yol ama kötü, bayağı motoru sarsıyor. Dikkat etmek lazım. Sonra Korok'la İşkaşım arası, İşkaşım'a 30-40 kilometreye kadar stabilize iri taşlı, kırık asfaltlı. İşkaşım'a yaklaşık 30 kilometre kala çok güzel asfalt oluyor şu anda gittiğimiz gibi. İşkaşım'a kadar böyle, İşkaşım'dan çıkalı da 40 kilometre oldu, hala çok güzel yol. Yani burası için çok güzel. Genel olarak Vakan Koridoru'nun yolu veya Vakan Koridoru'na giden yolların durumu bu şekilde. M41'i de özetlersek Karakul'dan Murgap'a bir Akbaytar geçidi hariç 30 kilometrelik, ki orası stabilize. Güzel asfalt. Murgap'tan neydi abi? Aliçur'a kadar güzel asfalt, fena değil. Yer yer hani çukurlar var. Dikkat edilmesi lazım ama gidiliyor. 60-70. Aliçur'dan sonra Vakan ayrımına kadar güzel asfalt. Vakan ayrımından sonra işin rengi değişiyor çünkü tırmanmaya başlıyorsunuz. Buranın çekiyorum. Çektim. Buranın en kötü yoluydu orası. Bir yaklaşık 30-40 kilometrede o sürüyor. Ondan sonra Korog'a yaklaşıyorsunuz. Korog'a 100 kilometre kala da yine broken ama güzel asfalt. Yani gidiliyor, yol yapılıyor. Çukurlara dikkat etmek lazım. Ara sıra dağ akmış. Ona dikkat etmek lazım. İşte o yolu bozmuş veya su geçmiş, o yolu bozmuş. Ama geneli güzel. Aldığımız bilgiye göre de Langar'la Vakan ayrımı biraz kötü. Onu da zaten yarın inşallah görüp bilgilendiririz. Hayırlı seyahatler. Son bir şey eklemek istiyorum. Buyur. Horok'tan İşkaşım'a kadar gelirken ve şu ana kadar da Vakan boyunca sürekli köy yerleşimi vardı. Bu da çok hoşuma gitti. Özellikle belirtmek istiyorum. Böyle gölgeli, ağaçlı yerler. Çünkü çoğu yerde altında tutacak ağaç bile bulamıyoruz ya hocam yolda. Evet. Burada böyle ağaçlar, işte insanlar, meyve bahçeleri, o da güzeldi. Onu da by the way ekliyorum. Evet. 3000'in üstüne çıktığımızdaki Langar'dan sonrası yerleşim azalacak. Bizden önce geçen arkadaşlar fazla belirtmemişler. Biraz sistem edelim. İçkaşım'ın hem girişinde hem çıkışında benzinlik vardı. İçkaşım'dan önce vardı benzinlik. 350-400 kilometre menziliniz varsa Korok'tan sonra bir iki ikmal yaparak bildiğiniz benzinlik, yani kanopili benzinlik, Murgap'a kadar hiçbir yedek taşımadan ulaşırsınız. Biz haritada gördük ama güvenemedik. 2'şer litre yedek aldık. Bizim video çekme amacımız biraz bilgilendirmek, daha detaylı bilgi vermek, anlık paylaşımdan öte. Durak. Şunu da çekelim. Bu daha kötüsü, çok güzelleri vardı. Taştan sanat yapmışlar. Hele Vartank ayrımındaki çok güzeldi de üşengeçlik çekemedik. Yani burada bile otobüs durağı var Sovyetlerden kalma ya. Yola bak. Allah açık, Allah'tan çok güzel. Bu birleşen su. Evet, bu Paris'e akan bir kar suyu. Şurası ya, böyle tanıtım bir merkezi, bir şeyin varmış zamanında. Doğal yaşam tanıtım merkezi varmış. Çok kapattın güzel. mı? Yok. O tanıtım merkezinin camına sticker yapıştırıp geleyim mi? Ya. Tamam. Burayı kesersin. Prodüktöre karışma. Şaka yapıyorum canım. İstediğin gibi karışabilirsin. İkimizin macerası. Allah Allah. Çok güzel yermiş. Dille, yavaş toz gibi koştu. Nasıl durdun ya? Üstüne sür. Nasıl durdun ya? Nasıl durdu ama, gördün mü? ABS'yle durdu. Abi zar diye durdu. Kaymadı bile. Çok şaşırdım. Sovyet Rusya önderliğindeki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği geçtiğimiz birçok yeri, gördüğümüz birçok yeri şu anda tek başlarına bağımsızlıklarıyla elde edemeyecekleri kadar medeniyet getirmişler. Her konuda, gerek eğitim, gerek altyapı. Eski Sovyetler Birliği, yani Rusya, eski Sovyetler Birliği'ndeki Rusya çok fazla kaynak akıtmış. Adamlar şimdi kendi kaynakları bunun tamirini bile yapamıyorlar. Yani Sovyetler buraya çok kaynak akıtmış. Rusya, daha doğrusu Sovyetler demeyelim. Ama tabii sonuç malum. Maalesef. Her köyde okul,
Her köyde otobüs durağı, her köyde voleybol sahası. Sağlık ocağı. Sağlık ocağı inanılmaz. Sağlık ocağı ya. Çarlık Rusya ile Sovyet sistemi arasındaki fark şuymuş herhalde. Çarlık Rusya sömürme amaçlı buralara gelmiş. Çünkü abi. Sovyetlerse eşitlemeye çalışmış. Mesela geçenlerde bir yerde bir şey okuyordum yine internette, Wikipedia'da, onların yalancısıyım. Bütün ülkeleri değerlendiriyor ve bakıyorlar ki Tacikistan tarım, kendine yeterlilik ve tarım üretimi olarak kişi başına tarım olarak diğer yerlerden zayıf kalıyor. Ve özel programlar yaparak Tacikistan'da tarımı geliştirmeye çalışıyorlar. Eğitim programları, başka yerden çiftçiler, evet, başka yerden çiftçiler getiriyorlar buralara. Ondan sonra özel programlar uyguluyorlar, sulama sistemleri, kanallar yapıyorlar. İşte bu Fergana ve bu vadilerde, şurada burada, ve bayağı artırıyorlar. Ya tabii ki her sistemin kusurları ve şeyleri var. Yok hani sonraki bozulmalar için söylüyoruz. Daha başka bir zaman tartışırız. Evet, çok genişledi burada. Debisi de oldukça düştü çünkü katılımlar bundan sonra çok var. وخان وطن بمیسل ماننجنن وخانی کسبت روزت ریواجنن وخان وطن بمیسل ماننجنن وخانی کسبت روزت ریواجنن سپوتات دپوپ می مهنت دم زمین عجایب ملکت پزب کشاجنن عجایب ملکت پزب کشاجنن وخان وطن بیمیسل تو وخان وطن بیمیسل تو Tacikistan tabii çok dağlık, özellikle bu Badaştan bölgesinde çok aşırı dağlık olunca bütün yerleşim bu nehrin kenarında yer alıyor. Devamlı küçük küçük köylerden, evlerden geçiyorsunuz. Yol da buradan geçiyor mecbur. İnsanlar da buradan geçiyor çünkü tepelerden gidemiyorsunuz. Çok çok güzel. İnsanlar çok güzel ya. Çok sıcaklar. Evet, Asya, Mehmetçik. Asker selamlıkla çaktık. Ana kızları. Çok küçükler değil mi abi? Çok küçükler ya. Bize mi öyle geliyor? Yok, hep onlar öldü. Biz de o yaşta askere gittik aga. Hep onlar ölüyor. Çok küçükler. Şimdi Yamçun'dan geçtik. Bu meşhur kalenin olduğu yer. Şu yukarıda kale var. Ve Hot Springs, Bibi evet. Fatima. Bibi Fatima. Şurada da işte bu eski meşhur ölümsüz Sovyet kamyonları. Çok yakar az kaçar. Yavaş gidiyoruz, çok yavaş gidiyoruz. Çok sarsılıyor çünkü. Canı sıkılıyor insanın. جانش واسه کی کوارش کی خان بزیب قرارش واسه کی کوارش کی خان دتی زبانش واسه کی کوارش روی رمک ستارش واسه کی کوارش کی خان یکی کاشت پر شادوی علم میدان سایش رکفت برود قاچا ساشر زبانش کنم ده هر میدان سایش مر فخر کی کشاجای کومر کی رگ دماجای دارش کن کد ساجای دی ثقافت نشون قفش قیمت نشون دی محبت نشون مگر مقام برم شو کی کلب شون مرم شو خطت زبان مرم شو زمین تنگ بکیبید خشروی بخوان مرم شو خشروی بخوان مرم شو Oo, burası dikkat et, çünkü var. Çıkış çabuk. فخر تارم تخملك دخل زمينا جنة حقاني دروي زمين جنن هوا تازه و خانن کوهیش بلند آشکار کنن bayağı kötü senin gittiğin yerler. Gel. En kenara gel. Evet. Levent abi 2 gündür aş eriyordu. Dün de bulduk. Bugün de şu anda yağmalıyor resmen ama. Tabi bu helal. Hakkımız çünkü caddeye sarkanları yapıyoruz. Efendim?
Apricot, very nice, very nice. Very sweet. Ah. Very sweet. Tamam artık yeter lan. Birazcık da ver. Adama kalsın birazcık. Veya ver. Veya ver. Ver daha yerim var. Tamam yeter. Yerim var. Bakıyor insanlar çünkü karşıdan bakıyor. Şunu Tamam. alsana. Benim çünkü yerim kalmadı burada. Tamam. Yer misin bir tane? Hepsi bende. Evet, Levent abi utandı. Utandı. İnsanlar bakıyor diyor. Utanmazlığını yaptı. Estağfurullah. Bir tane daha yiyeceğim. Spasiba. Abi ismini al. Çok güzel. Çok güzel. Хорошо. Haroşo. Rahmet. Rahmet. Hocam. Hepsini çektim. Evet. Akşamki meyvemizi çıkardık. Şunları da çakalım madem. Hello. Buddhist Temple diyor aga. Buddhist Temple ister misin? Yok. Thank you very much. Neyse yani burada da stupa var. Ben zaten Nepal'de şeyini gördüm. Madenini gördüm. Levent abinin de pek oturaklarda bezi yok. O zaman Pamir. Dans. Punch, Afganistan, Levent Şen. Sol taraf. Bugün de dün ve bugün çok layla oldu, güzel oldu. Eğlence. Eğlenceli oldu. Geyik videoları. Geyik. Evet, o zaman kapatıyoruz. Kapat bakalım. Muazzam bir manzara. Yol birazcık bozuldu ama hem ondülasyon hem dere malzemesi ama sağdaki manzaralar saat 3'ünün de inanılmaz güzel. İnanılmaz. Demin şey dedim Levent abi hop izimizi evet. Kaybedince Afgan tarafı da çok güzeldir. Daha güzeldir herhalde dedim. Evet. Coğrafya sürekli değişiyor. Ama kırıcı bir rota. Kim varmış orada? Bir motorcu daha. Tanıdık mı yoksa? Korok'tan beri geliyorsunuz. Hiç benzinlik gördünüz mü? Her taraf benzin. Her köyde benzinci var ya. Her köyde benzinci var. Ama yani hani Korok'tan beri medeniyet baya medeni. Her 20-30 kilometrede bir magazin var. Her 170-100 kilometrede bir de benzinci var. Bildiğim benzinci öyle 50 kilometre neredeyse. şişeden falan değil yani bayağı Kanopili. benzin pompası falan filan. Ve bazı yerlerde restoran var. Yani evet kafe var. Yani Vakan'dayız ya. Hiçbir şey yok. Vakan şöyle bilmem ne ya. Yapmayın arkadaşlar ya. Yani neyse. Devam. وخان وطن بمثل ما ننجنن وخاني كسبت روزة رواجنن وخان وطن بمثل ما ننجنن وخاني كسبت روزة رواجنن سبوتات دبوبمي مهنة دم زمين عجائب ملكت بزف كشاجنن عجائب ملكت بزف كشاجنن وخان وطن بمثل تو وخان وطن بمثل تو مولد هولي مش ميروسي بهترين وركب سبوب بفندم وخنزمين مولد هولي مش ميروسي بهترين وركب سبوب بفندم Bugün sabah çıktık. Bayağı bir bisikletçi gördük. Hele bir yerde 10 küsür tane İtalyan bisikletçi vardı. Sonra bir 4x4 Mitsubishi Delica minibüsüyle güzel bir setup yapmış olan Güney Afrikalı bir çift vardı. Onları gördük. Biraz önce 2 tane yanımızdan geçti. Biri Land Rover, biri Toyota Pickup karavan. Onlar nereye çekti onlar değil mi? Heh.
Herhalde abi. Bu önümüzden bir tane 4x4 kamyon geldi, çok büyük. Expedition Truck diye. Daha önce Murgap'ta görmüştük onları. Alman mıydı? Polonya mı çek mi? Ya Ha, ya Polonya ya çek. Polonya çek, İkisinden öyle bir biri. şeydi. Buralar çok kötü ya. Evet. Evet, hadi bakalım. Oha! Oha! Bir dakika dur. Evet, birazcık ıslandık ama o kadar oldu. Ya her tarafım ıslandı, ne biraz diyor. Dur. Çak. Evet, şunun bypass'ı o herhalde. Evet. Bayağı bir Hayır, hepsini buraya niye almıyorsunuz? Ha, sulama için alıyorlar. Sulamaya gönderiyorlar. زمین değildi yamanın doyum serbulan Hüyüt vürüt mürdümi bakın jünen Hüyüt vürüt mürdümi bakın jünen Bakın vatan Evet, Bakan Koridor'undayız. Ayın 7'si bugün. Saat 4 gibi, 5 gibi Langar'a vardık. Karşısı Afganistan. Gördüğünüz gibi. Sonra ne yaptık? Alman arkadaşla Murgap'ta karşılaşmıştık. T-Cell Megafon dükkanında. Levent abi balık açıyor. Ben de makarnamızın sosunu yapıyorum. Çünkü Afganistan'a karşı her zaman makarna yapmak nasip olmayabilir. Bu sosu makarnanın. Salça bulamadık. Domates bulduk. İlginç bir şekilde. Sarımsak var. Sarımsak bulduk. Soğan var. Ben de bir basit sos yapıyorum makarnaya. Az sonra onu yiyeceğiz. Mideyi bozmamak için aslında burası da yemek teklif etti ama mideyi bozmamak için yememeyi daha uygun gördük. Bu akşamın menüsü yine hazırlandı. Şöyle gösteriyorum ben yemekleri. Şurada gerçek domatesten ve sarımsakla ve özel baharatlarımızla ve tabii ki Ege'den gelmiş zeytinyağımızla soslu makarnalarımız. Yanında nefis balık konservemiz, domates, soğan, birer tane de çiğ olarak yiyeceğiz ve kolamız. Her şeyimiz hazır. Teşekkür ederiz Özhan Bey. Afiyet olsun. Hadi bakalım. وخان وطن بمثل ما ننجنن وخاني كسبت روزة وجنن وخان وطن بمثل ما ننجنن وخاني كسبت روزة وجنن سبوتات دبوبمي مهنة دم زمين عجائب ملكت بزف كشاجنن عجائب ملكت بزف كشاجنن وخان وطن بمثل تو وخان وطن بمثل تو مولد هولیه مشمی روسی بهترین وره کفس پوپ فندم و خونزمین مولد هولیه مشمی روسی بهترین وره کفس پوپ فندم و خونزمین değildi yamanın doyum serbulan Hüyüt vürüt mürdümi bakın jünen Hüyüt vürüt mürdümi bakın jünen Bakın vatan bimizli tu Bakın vatan bimizli tu تشنك جانش واسكي كوارش كي خان بزيب قرارش واسكي كوارش كي خان دتي زبانش واسكي كوارش شروي رمك ستارش واسكي كوارش كي خان يحكي كشت برشادوي علم ميدان سايش ركبت برد غشا ساشر زبانش كنم ده هر ميدان سايش مر فخر كي كشاجاي كومر كي رقد ماجاي تارش كون كفد ساجاي دي ثقافت نشون غفش قيمت نشون دي محبت نشون مگر مقام مرمشو كي كلب شون مرمشو خطت زبان مرمشو زمين تنگ بكبيت خشروي بخان مرمشو خشروي بخان مرمشو فخر زارم دخمل دخ زمینن جنت حقانی در روی زمین
آخر تعرم تخملك دخل زمين جنة حقا